Geçen bir abi anlatıyor da dedi hocam aldım benim çocuğu, İslam anlatacak çocuğa. Bastım diyor kalayı. Senin diyor namazın böyle, gezmen böyle, etmen böyle falan. Ama diyor hocam ne söylediysem doğru diyor yani. Çocukla ilgili. Şimdi belki söylediği doğru ama çocuğun neresine hitap ediyor bu abi böyle baskı yapa yapa? Aklına hitap ediyor. Peki gençlik evresinde kör olan yer neresi? Akıl kör. İnsan neyle hareket ediyor? Hislerle hitap ediyor. Şimdi hisleriyle hitap eden bir gencin aklına hitap etmenin faydası var mı? Faydası yok. Şimdi düşün, bir arabadasın. Şu direksiyonda şoför oturuyor. Şu yanında da muavin oturuyor. Sen istikameti değiştirmek için muavini ikna etmeye çalışıyorsun ama şoförün hiç olaydan haberi yok. Çözebilir misin? Çözemezsin. Şimdi direksiyonda kim oturuyor gençlik zamanında? Hissiyat oturuyor. Peki az önceki abimiz kime hitap etmiş? Akla hitap etmiş. Direksiyon hissiyatın elindeyken sen akla istediğin kadar hitap etsen de bu arabayı istediğin yere çeviremezsin. Ama başka bir zarara sebep olabilirsin. Hangi zarara? Bir de o genç arkadaşın damarına basmış olursun. Ne yapar bu sefer? Biraz daha asileşir. Ne yapıyoruz? Çekiyoruz, diyoruz ki böyle yapma haram. Karşıdan ne cevap geliyor? Kardeş biz de Müslümanız diyor. Biz de bu sefer daha çok söylüyoruz. Zaten sen eğer Müslümansan sana haram diyoruz. Bu sefer adam ne yapıyor? Adam daha ciddi inatlaşıyor. Niye? Adam zaten o günahı terk edemediğinden o haramın içerisinde yüzüyor. Sen o haram içerisinde bu adama biraz daha baskı yapsan adam ne yapmak durumunda kalıyor bu sefer? Dinini terk etmek durumunda kalıyor. Belki bir üniversiteli genç kardeşimizin küpeyle namazı arasında, bak küpeyle namaz diyorum ha, tercih yaptığına şahit oldunuz mu? Var öyle tercihler. Niye? Çünkü daha ehemmiyetini bilmiyor. Onun için küpeyle namaz eşdeğer bir kıvamda. İleride hakikatini anlasa, mahiyetini bilse ne olacak? Namaz onun için dünyada vazgeçilmeyecek tek şey olacak. Ama bunun için ne lazım? Biraz ona müsaade etmek ve sadece aklına değil, hislerine de hitap edebilmek lazım. Şimdi doktor iğneyi vururken ne yapıyor böyle küçük çocuklara? Biraz oynuyor değil mi? Neden? Damara dokundurmayayım diye biraz oynuyor değil mi? Çünkü karşısında bir hasta var. Bizim karşımızda da manen hasta bir arkadaşımız var. Şimdi mesela sizin dilinizde jilet olsa, jilet yarası. Parça pincik olmuş değil. Şöyle en güzel Antep baklavasını getirsek tat alabilir misiniz? Alamazsın, imkanı yok ya. Onu ağzına dokundurmak istemezsin. Neden? Çünkü dil yaralı. O arkadaşımız da o şekilde işte. Manen yaralı olduğundan namaz gibi, ibadet gibi, iman gibi kendi içerisinde muazzam ve eşi benzeri olmayan lezzetler barındıran tatları bile manen kendisine alamıyor. Çünkü yaralı. Eğer biz bu yaralılar için hastaneyiz diyorsak onları da kucaklamamız gerekmektedir. Yoksa bizim önümüze en sevdiğimiz yemek, en sevmediğimiz bir şekilde atılsa ne yaparız o yemekten? Nefret ederiz ya. Ama ihtiyacım da var yemeğe. Yemeden yapabilir misin? Yok. Bak şimdi burada çelişkiye düşüyor işte. Problem oluyor. Allah muhafaza ihtiyacı olan yemeği istenilmediği bir şekilde önüne sunarsan bu sefer yiyemiyor. Manen ne oluyor? Ruhun idamına kadar gidiyor. O yüzden üslup ve takdim çok önemli meseleler. Şimdi bizim gençlik damarı dediğimiz bir problem var. Bu damar sadece gençlerde mi var? Hayır hayır. Böyle duygusal olan insanların tamamında var. Vicdanlı olan insanların demiyorum. Duygusal olan, hisleriyle böyle hareket eden, duygularıyla hareket eden insanların tamamında bu gençlik damarı var. Çünkü gençlik zamanında onunla baş etmenin yolunu bulamamış. 50 yaşına da gitse o hisleri ve hevesleriyle hareket ettiren gençlik damarı onda sabit kalmış. Ondan kurtulamamış. Şimdi o insana baktığında aklı o insanın yanlışlar yaptığının farkında mı? Farkında. Ama hisleri o kadar kuvvetli ki yanlış yaptığını bilse de yanlışa devam ediyor. Öyle olmuyor mu? Bak dışarıda konuşuyoruz. Kardeşim içme şunu diyoruz. Abi haklısın diyor. Diyor mu? Diyor. İçmeye devam ediyor mu? Ediyor. Ya babacığım diyoruz şu namazdan önemli kainatta bir şey var mı? Yok abi haklısın diyor. Kılıyor mu? Kılmıyor ama biliyor yani. Bizim kadar biliyor. Hiç eksiği yok yani. Nasıl oluyor bu? Şimdi akıl hakikati anlıyor. Ama direksiyonda kim var? Hisler var. Hevesler var. Duygular var. Demek ki akıl içeride bildiği doğruyu uygulayabilecek bir güç kuvveti bulamıyor. Yani o güç kuvvetten kastım ne? İmanı. İmandan gelen o güç kuvveti bulamadığından hisler direksiyonu da bir türlü bırakmıyor. Ondan sonra şu çelişkiye düşüyoruz. Ben doğruların farkındayım. Madem farkındayım, neden irademi kullanamıyorum? Neden bildiğim doğruları yapmaya, uygulamaya, amel etmeye benim gücüm yetmiyor? Neden acaba? Haydi okuyalım bakalım neden. Risale-i Nur mizanlarından
13. sözün 2. makamının haşiyesidir. Bismihi Subhanehu. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Başrolümüzde kimler var? Mahpus arkadaşlar, evet. Hususan gençlik darbesini yiyip Neden mahpusa düşmüşler? Gençlik darbesi, evet. taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Şimdi biz böyle bazen denk geliyoruz da içeriden çıkmış eski hayatı gayrimeşru olan arkadaşlarla oturuyoruz. O arkadaşlara Risale-i Nur'lardan benzer bahisleri yapıyoruz. Özellikle Meyve Risalesi diye bir bahis var. Oradan çok fazla mesele anlatıyoruz. Anlıyor ve eski yaşantısına pişman oluyor. Ve ben diyorum ki demek ki içeri girmeden önce bu hakikatleri bilseydi belki de içeri girmeyecekti. Şimdi yine onun girdiği zindan dünyada geçici bir zindan. Bizi bekleyen daha kötü bir zindan var. Ne o? Hapsi ebedi var. Öyle değil mi? Yani biz manevi cihette hapsolursak ne kadar hapsolacağız? Onlar gibi geçici de hapsolmayacağız. Ebedi cihette hapsolacağız. Dışarıda o kadar çok insan bu noktaya gidiyor ki inanın bana, içeride yatan mahkum arkadaşlardan daha fazla ümitlerini kaybetmiş durumdalar. Dışarıda o kadar çok insan ayaklarına daha çok pranga vurulmuş ama maddi mi? Hayır, manevi cihette. O kadar çok duvarların içerisinde haps kalmış ama maddi mi? Hayır, manevi cihette. İnanamazsınız. Bu hapsin sebebi hisleri, hevesleri ve duygularıyla yaptıkları yanlış tercihler oluyor. Şimdi yapacağımız ders hem maddi cihetteki mahpuslar hem de manevi cihette mahpus olanların ileride ebedi hapsi münferite düşmemeleri için o prangaları, zincirleri komple kırıp yok edecek bir şeydir. Niye? Çünkü mesela bir ortama ışık girerse ne terk etmek zorunda orada? Karanlık terk etmek zorunda. Allah'ın izniyle bu derste sinelere, kalplere, hislere, heveslere girdiği anda küfrün ne kadar tahribi varsa terk etmek zorunda. Işıkla karanlık aynı ortamda olmayacağı gibi imanla küfür de biiznillah aynı ortamda olamaz. Evet, devam. Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Şimdi bu cümleyi anlamazsak ders ilerlemez. Gençlik damarı çok akıllı insanlar aklını kullanarak kendini yönetebiliyor mu? Hayır, hayır. Neyi dinliyor gençlik damarında? Hisleri, hevesleri. Yani duyguları anladın mı? Hani bugün üzgünüm diyorsun, bugün sinirliyim, bugün canım şunu istiyor diyorsun ya, o duyguları dinliyor. Peki o duygular ileriyi çok net görebiliyor mu? Hayır, hayır. Akıbeti, yani başına gelecekleri göremiyor. Şimdi ben gözüm açık bir şekilde, gözüm benim aklıma mesaj gönderiyor değil mi? Gözüm açık bir şekilde şöyle bir yanan soba görsem onu tecrübe edip yanar mıyım? Yanmam. Peki ben gözümü bağlasam, yani benim gözüm aklıma mesaj göndermiyor. Yani akıl iptal oldu. Gözümü bağladım, şurada da cayır cayır ateş yanıyor. Ben dokunma hissiyatımla defalarca tecrübe ederek, yani defalarca yana yana o ateşin yerini tecrübe etmek durumundayım. İnanın toplum bu şekilde bak. İnanın birçok arkadaşımız bu şekilde. Akıl iptal olmuş, direksiyonda hisler var, hevesler var. Onlar da gözü kör, akıbeti görmüyor. Bir canı bunu istiyor, gidiyor orada yaralanıyor. Neyle yaralanıyor? Günahlarla yaralanıyor, günahlarla. Anladın mı? Bırak bu dünyadaki ahvali, bir de ahireti. Bir başka bir ruh haline giriyor. Gideyim diyor, bir de bunu deneyeyim diyor hissiyatlarıyla. Akıbeti görüyor mu? Başına geleceği görüyor mu? Görmüyor. Kalp yaralanıyor mu bir daha? Kalp yaralanıyor. Neyle yaralanıyor? Günahları biriktire biriktire yaralanıyor. Şimdi bununla baş etmenin bir yolu var. İnsanın hisleriyle günahları tecrübe etmeyeceği bir yol var mı? Var. Bir menheç var mı? Var. Buna delil nedir? Sizsiniz. Siz bunları tecrübe etmeye gerek olmadığına delilsiniz bana. Niye? Dışarıda insanları tahrik eden haram ve günahlar sizin nefsinize de hitap ediyor mu? Ediyor, aynı nefis sende de var. Peki siz neden o dışarıyı tercih etmiyorsunuz da içeride kalarak kendinizi bu şekilde muhafaza ediyorsunuz? Demek ki onlardan daha kıymetli manevi bir lezzeti kalbiniz tatmış. Başka bir şekli yok bunun yani. İnsan bir lezzet tatmak zorunda mı? Zorunda mı? Zorunda ya. Ya o namazdan, Allah için mücadele etmekten, gecelerini bölmekten, Allah için bilmek ve bildirmekten gelen o manevi lezzeti tadacaksın. Ya da o lezzeti tadamayınca günahın lezzetlerine kanıp aldanacaksın. Bir insan hislerine imandan gelen lezzeti ve günahlardan gelen o manevi cehennemi tattırmadan günahlarla baş etmesinin bir yolu yok. Tekrar edeyim, önemli bir cümle. Bir insan, o hisler vardı ya, hisler. Neredeydi o hisler? O direksiyondaki hislerine, direksiyondaki adama, gözü kör olan adama o maneviyattan gelen lezzeti ve günahlardan gelen o manevi cehennemin azabını tattırmaktan başka günahlardan uzak kalmasının bir yolu yoktur. O yüzden hikayemizin başında oğlunu kalaylayan baba
bir değil 1000 kez oğlum bu haram, oğlum bu doğru, oğlum bu yanlış desin. Onun muhatabı akıl, direksiyondaki kişi his ve duygular olduğundan dolayı söyledikleri %99 ihtimalle işe yaramayacaktır. Yaramıyor da yani biz burada çok şahit oluyoruz bu tür hadiselere. Şimdi sizler bu işe örneklik ederek o kadar kıymetli bir şey yapıyorsunuz ki. Ben geçenlerde düşündüm sizin bu yaptığınız insanlara vesile olma, insanların gönlünü kazanıp ahiretine vesile olma olaylarını. Allah daim etsin yaptıklarınızı. Sonra dedim ki ya buradaki arkadaşların bunu bile yapmasına gerek yok aslında. Şimdi bir insan, bir Müslüman dışarıda onu cazip bir şekilde tekliflerle çağıran günahlar yerine Allah'ım ben o günahlara girmemek için Nuh'un gemisi hükmünde olan şu medresede oturup sadece su içeceğim dese Allah o günahlara girme imkanı varken günahlara girmediğinden yani haramı terk ettiğinden haramları terk etmek de vacip olduğundan dolayı oturup şöyle çayınızı yudumlarken tonla vacip sevabı alırsınız. İnsanlara bu hakikatleri anlatıp ibadetin zahmetiyle o günahların musibetleri, belaları akıl terazisinde kıyas edilemeyecek kadar birbirinden farklı diye anlatmamız gerekiyor. Şimdi zamanında bu 163. madde vardı bilir misiniz onu? Müslümanlardan böyle bir grup toplansa hop hemen içeriye değil mi? Sizin toplanmanız yasak diye 163. madde vardı. Bizim abilerden bir tanesi anlatıyordu. O 163. madde olan zamanların birisinde yine gidiyorlar. Önlerine gelene Risale-i Nur'lardan ders yapıyorlar. Anlatıyorlar böyle. Tam da meyhaneye denk gelmişler. Meyhanede dayının bir tanesi demiş ki ya kardeşim gidin evinizde namazınızı kılın, ibadetinizi yapın. Ne işiniz var demiş ya böyle toplanıp bu işleri yapmaya çalışıyorsunuz diye. O bizim abilerden biri demiş ki dayıcım demiş sen de git evinde iş demiş. Ne işin var meyhanede? Vallahi demiş yeğenim. Evde tek başına tadı çıkmıyor. Ha demiş bizimki de öyle işte. Bu işin tek başına tadı çıkmıyor dayıcım demiş. Çıkar mı ya? Şu İslam'ı var ya bu asırda tek başına yaşamaya çalışan adam var ya. Şeytana öyle bir oyuncak oluyor ki. Şeytan tesbih gibi çekiyor onu. Bir de böyle bir akım çıktı. Ben bu işi tek başıma yaparım. Resulullah'tan, ashabtan var mı böyle bir örnekte sen kendi kibrinde böyle bir yol tayin ediyorsun ya? Tek başıma yapacağım. Tek başıma her şeyi çözeceğim. Evde oturup sadece kitap okuyarak bütün meseleleri çözeceğim. Kendimi bütün günahlardan koruyacağım. Allah Allah ne kadar ilginç değil mi yani? Egomuz nasıl seviyelerde ya? Tek başına böyle şeylere meydan okumaya çalışan insanları şeytan ne yapıyor biliyor musun? Tesbih gibi çekiyor, tesbih gibi. Düşman binken sen nasıl bir mücadele edeceksin? Böyle bir cephe gördünüz mü hayatınızda? Ey gidi. Şimdi insanın hislerine bu kadar yenilmesi sonucunda 10 dakikalık bir gaza gelmesiyle ne oluyor? Onlarca yıl hayatı kayıp gidiyor mu? Kayıp gidiyor. Üstad Hazretleri bu mektubu mapustaki arkadaşlara yazıyor. Biz maddi gözle baktığımızda o mapustaki arkadaşların ahvalini anlıyoruz. Manevi gözle baktığımızda da ebedi hapsi münferitten kurtulmanın yolunu arıyoruz. 10 dakikalık bir hatayla onlarca yıl mahvoluyor. İnan biz çok dinledik öyle. Oturuyor arkadaş diyor ki perişan oldum diyor. Şimdiki aklım olsa diyor 10 dakikaya asla bulaşmazdım diyor. Ama ne oluyor? Silahtan çıkan mermi geri dönmüyor değil mi? O hisler ve hevesler bir insana hakim olduğunda gözü çok kara. O kurşun geri dönmüyor. Şimdi insan o dünyadaki hapsi yaşamayınca nasıl oluyor? Bir kahramanlık oluyor insanda değil mi? Paşa paşa girer yatar çıkarız diyor değil mi? Şimdi bizim o hapse girmiş arkadaşlar anlatıyor. Abi diyor yeni gelen çocuklar diyor çayı demler, yerleri temizler, çamaşırları da onlar yıkar diyor. Hatta diyor ki abi diyor onlar diyor dışarıda suç makinesi içeride çamaşır makinesi diyor yani. Anladın mı? İçeri öyle bizim tahmin ettiğimiz gibi güllük, gülistanlık, tatlı, hoş, paşa paşa girer çıkarım öyle değil yani. Hele bir de biraz böyle bazı hassasiyetleriniz varsa bizim bir arkadaş var da öyle. Dünyaya meydan okur ama temizlik konu olunca el sıkıştığıyla elini kolonyayla siler yani. Şimdi böyle hassasiyetler varsa bir insan için ne olur? Zindan olur. Şimdi biz dünyevi bir mahpus hayatını anlattığımızda ne oldu? İnsanın içi daralıyor değil mi? Dünyadaki hapisi düşünmek bile insanın içini daraltıyor. Ya Allah muhafaza etsin sakın bizi sokmasın öyle bir yere diye. Halbuki dünyevi hapis nedir? Ölünce biter gider en fazla değil mi? Peki ebedi bir hapsi münferite düşsen nasıl olacak? Ölünce biter mi? Ölmek de yok o zaman. Peki başımı taşlara vursam orada ne baş var ne taş var. Ne diyor biliyor musun ayette? Bak ayete bak ayete. Ya leyteni kuntu turaba. Ne demek? Keşke, keşke. Keşke toprak olsaydım. Keşke. Ya nasıl bir şey? Nasıl bir istektir bu ya? Öyle azaplar çekiyorsun, öyle yoksunluklar yaşıyorsun, uyuyamıyorsun, bayılamıyorsun, ayılamıyorsun. Ebedi hapsi münferit. Ne kadar pişman olacaksın? İstediğin kadar ol. Bak şimdi. Biz az önce şunu anlattık. Direksiyonda hisler oturan bir insanın hisleri 10 dakika körelse onlarca yıllık hayatını mahvediyor. Doğru mu? Şimdi dünyada şöyle anlatalım. 10 dakika dünyada hisler hakim olunca onlarca yıl hapse düşüyor. Bir de ahirete bakalım.
ahiret için ne diyoruz ki? Gençlik hissiyatına mahkum olursa ahirette de sonsuz cehenneme düşecek. Bakın benim 10-15 yıl diye bahsettiğim gençlik ahiret rakamlarıyla muvazene edilirse bu dünyanın 10 dakikası değil 10 saniyesi oluyor ancak. Yani şimdi ahirete gideceksin. Allah hepimizi muhafaza etsin. Cehennemin kapıları açılacak sana. Dönüp şu dünyaya bir bakayım yani. Ne yaptım da ben bunu hak ettim deyip bir bakacaksın. Çekirdek çitleme zamanı gibi 10 saniyelik bir zaman için ayılamayacağın, bayılamayacağın, uyuyamayacağın, uyanamayacağın, hiçbir iktidarın, kudretin olmayan, hiçbir tanıdığını arayamayacağın hapsi münferite düşmüşsün. Ne kadar zaman dilimi için gitti olay? Bir çekirdek çitleme kadar basit bir gençlik yılında aman canım bunu istiyor. Aman ben şunla şöyle yapmazsam yapamam. Aman şu arkadaşlarımla şu keyfi şöyle yaşamazsam olmaz. Ben bu dünyadan lezzeti alamam diye dönüp baktığında 10 saniye etmeyecek bir zaman dilimi için katrilyon yıllar geçse bitmeyecek bir zindana, bir hapse düşüyorsun. Oldu mu? Mantıklı mı? Ama dünya penceresinden baktığımızda uzun geliyor değil mi? Biz az önce hangi pencereden baktık? Ahiret penceresinden baktık. Ukba penceresinden bakınca külle atin karib. Her gelecek yakındır, küçük geliyor. Dünya penceresinden bak, uzadıkça uzuyor. Ya biriktirmem lazım, mücadele etmem lazım, kazanmam lazım. Ya belki ağır olacaksa hakkınızı helal edin. Yani bizim yakın çevremizde de öyle güzel dostlarımız var ama hepsi aklını peynir ekmekle yemiş. Birkaç 10 yıllık dünya için, o da eğer Allah öyle ömür verip yaşatırsa, ay şu malımın üstüne şunu katacağım, şu ömrümün üstüne bunu katacağım, şunun akrabalarımın da hatırı var, onları da tatmin edeceğim. Aman nefsimin de hatırı var, onları da bir yerlere gezdireceğim diye ne namaz bıraktılar, ne iman hizmeti bıraktılar, ne okumak bıraktılar, ne bir şey bıraktılar ya. Bu kadar insan aklını peynir ekmekle yiyemez ya. Yiyemez arkadaş. Sürekli aynı bahane. Ya Mehmet kardeşim biz mücadeleye devam ediyoruz. Biz dünyada kazanmazsak nasıl olacak ya? Bir de böyle bir olay çıktı. Ney? Mücadeleye devam ediyoruz. Allah Allah. Ya şimdi sen küçücüksün ama Allah bütün büyükleri senin emrinde hizmet ettiriyor. Şimdi sen mücadele mi ediyorsun Allah aşkına? Dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde güneşi gökyüzüne direksiz lamba diye dikmiş. Bir gidip güneş doğmadığı zaman mücadele etmeye çalışsana. Hangi mücadeleyle güneşi doğuracaksın? Bir gidip arıyla mücadele etsene. Hangi mücadeleyle arıya bal yaptıracaksın? Bir gidip bulutlarla mücadele etsene. Ya böyle böyle yağmuru şuraya şu şekilde istiyorum diye. Hangi mücadelen senin bir buluta yağmur yağdırabilir ki? Yağmuru bir kesse ne olur? Ekmek, peynir, zeytin hepsi gitti mi? Gitti mi hepsi? Hepsi gitti. Hadi bir inek de mücadele etsin bizimle. İnek mi bizi sağar, biz mi ineği sağarız? Ha? Allah Allah, mücadele ediyoruz ya. Biz geçimimiz bilmem neler için mücadele ediyoruz. Yani Allah kainatı böyle yaratıp kullandırmıyor. Bizi ufak ufak imtihan etmiyor. Biz kainatı devam ettirebilmek için mücadele ediyoruz yani. Geçen nar yiyorum, böyle narı açtım. Her bir tanesinin şekli birbirinden farklı narlar toplanıp ortak bir şekil oluşturmuş. Değil onları mücadele ederek yaratmayı, dağınık versem toplayıp eski haline getiremezsin. Ama bir toprağı eşeleyip biraz para kazanıp 2 kilo manavdan nar alınca narı yarattığımızı zannediyoruz ve diyoruz ki kardeşim benim dünyayla mücadele etmem lazım. Ahireti de başkaları düşünsün. Kim düşünsün? Hocalar düşünsün. Din onlara geldi. Ne kadar komik, ne kadar... Ya insan böyle aklını peynir ekmekle yer mi ya? Kimisini zengin, kimisini biraz daha zor ahvalde yaratan Allah. Aynı Allah değil mi? Dilese herkese bir kainat büyüklüğünde servet sermaye veremez mi? Niye biraz boğazını sıkıyor? Orada görmek istiyor işte, senin kumaşın kaç kuruş, orada görmek istiyor. Ama biz mücadele ediyoruz. Bunlar hislerin ve heveslerin, heyecanların, duygusallıkların hakim olduğu bünyelerde şeytanın dünyanın her yerinde aynı şekilde söylettiği cümleler. Çal çal oyna, sürekli aynı türkü, sürekli aynı türkü, hiç farkı yok. Hiç farkı yok. Sadece genç kardeşleri düşünmüyorsunuz değil mi? Oradaki tekamülünü yapamamış, gençlik dönemindeki his ve heveslerle mücadele tekamülünü gerçekleştirememiş 60 yaşındaki adam da o genç serseri kurşun gibi yani. Hiç farkı yok. Hiç farkı yok. O nazarla bakın. Buyurun devam edelim. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Bak şimdi. Kim tercih eder? His ve heveslerle hareket edenler önündeki küçücük lezzet hemen verildiği için bunu alır. İleride verilecek lezzeti göremez. Niye göremiyordu? Çünkü hisler ve hevesler akıbeti görmez. Şimdi biz bazen bir lokantaya gideriz yemek yemeye. Şimdi et gelecek ama et biraz uzamış. Ne gelir önden? Salata gelir. Bak böyle yapıyor, salata diyor. Şimdi
Hazırdaki 1 dirhem lezzetçiler onlar işte. Salataya ekmeğe banar, peynire banar, tuluma banar, tereyağını alır. Et geldi, ne oldu? Dükkan doldu. Ete yer kaldı mı? Ete yer kalmadı, ne yaptık? Hazırda verilen 1 dirhem lezzeti aldık. Biraz sonra gelecek mis gibi et ziyan oldu, gitti. Öyle değil mi? Şimdi aynı şekilde hislerde böyle bir durum var. Hislerin özelliği ne biliyor musun? Öyle hislerimizin içerisinde çalışan bir cihazat var ki bunun gözü kara. Ne demek gözü kara? Bir ufacık lezzet için ahiretini yakar, ahiretini. Sen böyle baba yiğit gördün mü? Bak nasıl gözü kara değil mi? Şimdi sen bu hissiyatın yönünü çevirsen. Dünyadan nazarını ahirete sunsan. Ne olur biliyor musun? 10 kuruşluk menfaat için hayatını satan, bilse ki ahirette 100 kuruşluk menfaat var, dünden satar. Geceleri uykusunu uyumaz. Elinde o bizim ahir zaman endişelerinden olan mal biriktirme, yurt biriktirme, onu bunu yapma değil. Allah'ım bunları veren sensin, senin yolunda infak etmem lazım der. Hepsini harcar. Neyi harcar? Ne sermayesi varsa onu. Gençliğiyse gençliği. Malıysa malı, gücü kuvvetiyse gücü kuvveti. Şimdi bizim hissiyatın içerisinde böyle gözü kör bir şey var. Şimdi bu gözü kör hissiyatın en çok zarar verdiği organımız da kalbimiz. Nasıl zarar veriyor biliyor musun? Bir iman var, bir de imanın içerisinde lezzet var. Şu namazı kılayım da geçsin diyen adam iman etmiştir. Şu namazda Rabbime bir kavuşmanın vakti gelsin diyen adam imandaki lezzeti almıştır. Şimdi ben karpuzdaki güzel lezzeti bu dille alıyorum. Peki imandaki lezzeti hangi dille alıyorum? Kalple. Kalp, imandaki lezzeti alan dilin adıdır. Şimdi bir yemeğin kıvamının olup olmadığını neyle anlıyorsun? Dille. O patlıcan kebabın kıvamı tutmadıysa, tantuni kıvamında olmadıysa, künefe çıtır çıtır kalmadıysa ne yaparız Salih? İstemeyiz bunu deriz ya. İşte iman da o kıvamında olmadığında kalbin ben bunu istemem diyor, lezzet almıyor. Anladın mı? Bir insan neden ibadetten lezzet alamıyor? Kalbi bozuk. Bunu tamir etmen lazım, düzeltmen lazım. İbadetten daha çok dünyada bir şeyin lezzet vermesi saçma olmaz mı yani? He? Kainat bunun için yaratılmış. Demek kalbimiz bozuk. Şimdi kalbi en çok ifsad eden olay hisler ve heveslerle, heyecanlarla o kalbe başka bir sevgili koymamız. Bu kalbi Allah kendine tahsis etmiştir. Sen sinende, gönlünün içinde çarpıyor diye kendi malın zannediyorsun. Öyle değil. Şurada çarpan senin sinen gibi dursa da mülk sahibi bizzat Allah'tır. Ve başka muhabbetin kokusu bu kalbe girse Allah o kalbi anında terk eder. Ondan sonra lezzet mezzet alamazsın. Allah'ın bir kalbi terk ettiği nereden bellidir? Kalbin içinde ne varsa oraya gitmez mi? Kalbin içinde Aysel varsa, Ayşe varsa, Fatma varsa oraya gitmiyor mu? Oraya gidiyor. Kalbin içinde Allah varsa nereye gidiyor? Secdeye gidiyor. İmana, hizmete gidiyor ya. Demek ayaklar nereye gidiyorsa bil ki kalbin içinde orası var. Ve Allah Azze ve Celle o kalbi başka bir muhabbet olduğunda terk ediyor. Terk edilen kalpte de imanın lezzeti duyulmuyor. Konumuzun başını tekrar alalım. His ve heyecanlar ile baş etmenin yolu şuydu. İmandan gelen manevi lezzeti ve küfürden, gafletten, delaletten gelen manevi azabı o hislerine tattırmadan günahlarla baş etmenin yolu yok. Bunu konuşmuştuk. Demek ki biz bu imandan gelen lezzeti tatmak zorundayız. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.